Sonunda SM27 beta'ya kavuştum. Prismo Müzik nickli kardeşimiz Instagram'dan bana yazmış. Kendisine buradan sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Onun sayesinde beta'ya katıldım ben ve güncelleme geldi yaptım. Sizin için linki de açıklama kısmına koyacağım. Beta'yı denemek isteyenler oradan kullanabilirler. Geçeceğim, inceleyeceğim şimdi sizle beraber. Sadece kurdum. Güncelleme geldi. 27 oldu ama kariyerim falan devam ediyor. Biraz değişik geldi bana. Yenilenmedi oyun. Şimdi sizlerle beraber de oyunun içeriğini detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Bakalım nasıl bir yenilik gelmiş, neler değişmiş, farklılıklar nedir, hoşumuza gidecek mi, gitmeyecek mi bunları göreceğiz. Ve şöyle bir isyan yapacağım. Türk Telekom Ankara Haymana Yurtbeyli köyüne artık bir baz istasyonu mu kuruyor, ne yapıyorsan yap. Şu şebekeyi getir. Sınırsız internetimiz var, kullanamıyoruz. Video yüklemekte problem yaşadığım için video çekemiyorum. Buradan da küçük bir sistem yapalım. Abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Başlıyoruz. Evet sevgili dostlar, şimdi güncelleme geldi bu şekilde. Soccer Manager 27 oldu. Peki 27 oldu ama benim mesela 26'da kayıtlı kariyerim devam etti enteresan bir şekilde. Fakat şöyle bir yapalım. Biz veriler diyelim. Veri paketi süper pek bir yenileyelim veri paketini. Ondan sonra da yeni bir kariyere başlayalım ki en azından en güncel hali olsun. Kariyer modu. Şöyle önümüze gelen takımı alalım. İngiltere'den Arsenal çektik. Bakın daha önce kariyerler olduğu için ben de direkt hepsinin üstüne yazdı. Yine aynı şekilde başlıyor. Parayla bütçe alabiliyoruz. Ekran biraz böyle renkleriyle beraber de sanki SM20'ye benzemiş değil mi? Ben biraz SM20'ye benzettim. Burada kamyon geçiyor. İnşallah sesi mikrofona çok fazla gelmiyordur. Hatta durdurayım. Sanki evin yanından eski tip tren geçiyor. Öyle bir ses bıraktı. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Önce bir buradan tek tek gidelim. Takıma tıkladığımız zaman, takıma baktığımız zaman görseli bu şekilde olmuş. İstatistikler falan burada kenarda yine. Yedek vesaire bu şekilde. Şuradan da istatistiklerde yine aynı şekilde. Yani buralarda çok bir şey değişmemiş. Eski bildiğimiz sadece görsel olarak değiştirmişler. Oyuncuların yine potansiyeli falan hep aynı şekilde görünüyor. Takım kısmında. Taktik kısmında herhangi bir yenilik var mı? Görsel olarak çok ciddi bir yenilik var gördüğünüz gibi. Yine SM20'de olduğu gibi yedekleri buraya taşımışlar. Şuradan üstten gördüğünüz gibi kadro, diziliş, talimatlar ve roller yine buradan ayrı ayrı seçiyoruz. Dizilişi seçerken buradan şeklinde görüyoruz. Buradan boş dizilişler var. Onları muhtemelen sonra kaydedeceğiz. Talimatlar yine burada. Takım görevleri falan onun bir tek altında yine aynı şeyler. Roller işte yine en sondan tek tek seçiyoruz rolleri de. Dizilişlerde de yine basılı tutup yer kaydırabiliyor muyuz? Evet, istediğimiz gibi istediğimiz yere koyabiliyoruz. Güzel bu. İstediğimiz sistemi, istediğimiz dizilişi yapabiliyoruz. Kadroda olmayan oyuncular da buradan bu şekilde yine hepsini görebiliyoruz. Hepsi bu şekilde çıkıyor. Kedileri de rahat bırakmıyor. Kedi de kovalamak zorunda kaldık. Şimdi oyuncular üstüne tıklayıp işlem yapabiliyoruz. Yine forma numaralar. Eylemler dediğimiz zaman teklifleri engelleme. Oyuncuya teklif gelmesini engelliyoruz. Kafası karışmasın diye yine yedek takımı al, kiralık listesine ekle, serbest bırak falan. Aynı şekilde profillere baktığımızda çok bir farklılık var mı? Yine teknik, taktik, fiziksel, zihinsel olarak görünüyor gördüğünüz gibi. İstatistikler aynı şekilde, değişen bir şey yok. Burada sözleşme tipi, karşılaştırma vesaire. Şimdi oyuncu rollerinde falan değişiklik var mı? Libero, kaleci ve kaleci. Ondan sonra bek, arka kanat değişmemiş. Savunmanın ortası, genel savunma, stoper, topla oynayan savunma yine. Aynen.
Orta sahada derin oyun kurucu falan getirmelerini bekliyorum artık da derin oyun kurucu getirmiyorlar. Acaba şuraya koysak derin oyun kurucu olur mu? Odegaard'a bakacağım bir saniye. Derin oyun kurucu yaparlar mı? Defansif oyun kurucu. Evet, defansif oyun. Derini muhtemelen defansiften kullanıyorlar ya. Daha önce de vardı çünkü. Bildiğimiz şeyler. Hücumda da yine çok da bir değişiklik yok. Kanat, gelişmiş oyun kurucu ve geniş. Santrafor'da bitirici, genel, yardımcı, hedef. Ya buralarda da çok bir değişiklik göremiyoruz sevgili dostlar. Şuradan işte saat ve şeyi gösteriyor, tarihi gösteriyor yukarıda. Görsel olarak sanki güzel olmuş. Açık söyleyeyim. Görselini beğendim. Takvim kısmı yine aynı şekilde. Simülasyon var mı? Ona bakabilir miyiz? Şöyle tarih falan atlama gibi bir şey var mı? Yok. Kontrolünü al var. Burada herhangi böyle istediğin takvim diyelim bir şöyle direkt. İstediğin tarihe falan tıklıyorum bir yerlere geçemiyoruz. Şöyle yana kaydıralım. Yana geçelim daha doğrusu. Yok, sadece tıkladığında yine oradaki rakibini gösteriyor. Kontrolünü al diyor. Falan fistan. Burada olmuyor. Simülasyon gelmemiş sevgili dostlar demek ki. Transferlere gelelim. Gelen giden kiralık alınan kira verilen vesaire. Şöyle bir arama diyelim. Normal bir arama yapalım da. Oyuncular bir gelsin. Şeye bakalım mesela atıyorum. Teklif verirken falan takas gibi bir şeyler falan var mı? Burada mevcut teklifler yok. Teklifler yine aynı şekilde mi yapılıyor? Aynı böyle yazıyoruz, çiziyoruz. Teklif veriyoruz. Dur ya şöyle bir 50 milyon yapalım. Bakalım bir şeyler değişiyor mu? Ha 50 milyon bütçemiz yok. Yine oyuncu aynı şekilde. Yok şey yapmıyor mesela. Nedir onun adı? Ya şu oyuncu görselleri falan bence güzel olmuş. Yaş, rating, pozisyon, ek pozisyonlar, oyuncu tarzı falan. Bence güzel olmuş yani. Sadece görsel olarak değişmiş. Görseli de güzel. Onun dışında bir şey getirmemişler yani. Şöyle yapalım bir burada seçenekler falan değişmiş mi? Hep aynı şeyler. Boy kilo falan. Bu güzelmiş ya. Var mıydı diğerinde? Ben mi hatırlamıyorum? Ayak biliyorum da boy kilo falan ilk defa görüyorum. Boyunu kilonu seçtiğini. Neyse şuradan transfer durumu kiralık listesi diyeyim de. Opsiyon bakayım yine aynı şekilde mi kullanılıyor? Kiralama teklifi ver. Evet, satın alma opsiyonu yine aynı şekilde kullanılıyor. Satın alma opsiyonunda da değişiklik yok. Pıs, şş, bahçeye girme lan dur. Evin kapısını açıp bırak şu kediler girecek bir saniye. Yine aynı şekilde bunlarda da değişen bir şey yok sevgili dostlar. Yani burada da istediğimiz kadar arayalım bir şey değişmiyor. Yani şöyle bir tesis falan da muhtemelen aynıdır. Sadece görsel değişmiştir. Ki bunun neredeyse bir görsel de değişmemiş. Maçlar falan da işte falan fistan. Çok bir şey. Hiçbir şey neredeyse değişmemiş. Çok bir şey değil. Hiçbir şey neredeyse değişmemiş. Şöyle ligler diyelim de arama liglere nasıl bakıyorduk ya diğer liglere? Puan durumu nerede? Puan durumuna direkt burada mı tıklıyoruz sadece? Türkiye Ligi'ne bir bakalım. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın falan kadrosu nasıl? Güncellenmiş mi? Bunlar da Raşit Sendidi, Ture Agbalu. Pek bir şey değişmiyor ama işte Nübel falan gelmiş yeni transferler. O hatlara falan gelmiş. Mesela o hatlara da iyi bir sol bek. Beşiktaş'ı kullanacaklar için bu sene güzel. Ama
Yani çok reyting güncellemeleri falan yapılmamış gibi. Sadece transferler yapılmış gibi duruyor. Reytingler falan bakarsanız hepsi aynı. Çünkü yani Jankat'ı falan hiç arttırmamışlar. Eyüp de geçen sene çok iyiydi. Diğerleri de hep aynı, değişen bir şey yok. Osi nerede? Osi 89. Aslında dokunulmukları var. Ama yok. Herhalde reytingler falan hepsi aynı ya. Bakalım Sanyaga nasıl olacak bu sezon. Ya transferler var, şeyler yok. Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe ne durumda? Fenerbahçe'nin Ayke gelmiş. Ayke de güzel solak stoper ha. Fizik falan da güzel. Evet. Metin Ayke var. Başka diğerleri Vedat Muriç var. Greenwood'u mu katmamışlar? Ben mi göremedim Greenwood'u? Greenwood'u eklememişler daha. Amara Diouf eklenmiş Fener'e. Zayıf bir potansiyelde. Evet, yani gördüğünüz kadarıyla çok da bir şey değişmemiş. Sadece Salah'ın ekleme şansı yok ama yine de bir bakayım, merak ettim. Yok, Salah eklememiş. Aras Şimşir 24 yaşında, 76. Süper Lig için iyi diyebiliriz arada. Valla gençler, ya oyun bu şekilde, sadece gördüğümüz kadarıyla şeyi değiştirip bırakmışlar ya. Nedir onun adı? Ee, Görsel olarak değişip bırakmışlar. Başka şu an yeni hiçbir şey eklememişler. 620. Video çekmeye devam edersem bunu mecbur alacağım. Paketlerden birini sonra alırız. O çok önemli değil. Ama yani keşke şöyle detaylı bir şeyler görseydik. Görevler devam ediyor. Spot lambası, tesisler. Yani aşağıda da aynı şekilde. 3 aşağı 5 yukarı aynı ya. Çok da bir şey değişmemiş. Şuradaki taktikleri tıklayınca taktik. Ya çok şey değil ya. Grafikleri değiştirmişler. Önümüze sunmuşlar. Antrenman falan yine aynı şekilde. Değişen bir şey yok antrenmanlarda da. Bir tane bu maç motoruna bakacağım. Ben maç motoru reklamı yapmışlardı. O nasıl? Ona bakacağım, sonra salacağım. Düze düz bir başlayalım. Maça başla falan. Maç oyunu. Bakalım maçın görselleri, grafikleri nasıl olmuş? Goller yine aynı şekilde, o saçma sapan eskiden yenilen goller falan vardı. Onlar yeniliyor mu? Top sürmeler falan biraz. Ya grafik kalitesi artmış. Ama çalım yine adamın içinden geçiyor. Bu sefer kaleci kurtarışı iyiydi. Bir bakayım, kalecinin içinden falan geçiyor ya da kaleci böyle değişik değişik toplar atlıyordu ya. Onlar oluyor mu olmuyor mu? Onları merak ediyorum, bir görmek istiyorum. Ben de uzaktan vurma da kalecinin üstüne git. Burada yine taktik kısmı falan yine aynı şekilde. Bakalım bir. Artık gol gelsin, bir tane bir görelim. Yani vuruş şekli falan çok da kötü değil de çalım atarken hala içinden geçiyor ya da adam yan yana müdahale etmiyor. Bunlar can sıkıcı. Çok da kalitesi artmamış gibi de. Kaleciler çünkü son dönemde güzeldi. Bir gol görelim, ondan sonra salacağım o kısmı. Hop. Bak. Bir gol atamadık, gitti. 18 şut olmuş 30 dakikada. 10 tane kaleyi bulan var. Gol yok. Yine istatistikler aynı şekilde saçma oluyor ya. İstatistik var, sonuç yok. Adam bu tarafa doğru bakarak nasıl orta açtı? Ve malamine, hatalara bak Allah aşkına, dur. Adam yüzü oraya dönük ortayı buraya açıyor. Bırak ya, grafiğe bak, Allah'ım ya Rabbim, eyvah eyvah. Beyler sınıfta kaldı ya. Maçtan çıkamıyoruz değil mi? Mecbur izleyeceğiz. Şükür maçı bitirdik ama gerçekten maç motoru süper kötü gençler. Yani videoyu uzatmak için devamını göstermedim. Zaten o golden sonra belliydi.
Diğer pozisyonlarda da öyle. Oyundan çıkardığım Timber devre arası bakın. Oyuncu değişikliği görünüyor mesela. Hala görünmüyor. Devre arası oyundan çıkardığım Timber asist yaptı Saka'ya. Fakat benim yaptığım değişiklikler görünmüyor. Very interesting. Maç motoru rezillik. Onu gördük en azından. Bu maç motorundan bir cacık olmaz. Valla grafiğin renkleri, şekli bence güzel olmuş. Benim hoşuma gitti. Onun dışında hiçbir şey değişmemiş. SM26'yı değiştirip önümüze koymuşlar. Bakalım güncellemelerle umarım düzelir de oyun oynanır bir hale gelir. Yoksa herkesi kendinden soğutur. İncelememiz bu şekildeydi. Kimler ne kadar tatmin oldu, ne kadar bekledi, ne kadar yanıldı bilmiyorum ama yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Fikirlerinizi merak ediyorum. Oyunla ilgili, incelemeyle ilgili. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.